Arkadaşlar tekrar bizim de yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumuz bir serinin arkasında tekrar buluştuk. Usta bir önceki videomuzda dünya şampiyonalarının sistemiyle alakalı seyircilerimizden sorular geldi, eleştiri geldi. Bu yaptığın dünya şampiyonaları sistemiyle alakalı eleştiri ağır değil miydi? Buna nasıl bir cevap verirsin? Ne demiş? Ağır değil miydi demiş. İsmini açıklamış mı? Açıklayalım mı? Yok neyse açıklamayalım. İsmi bizde kalsın. Evet açıklamayalım. Tamam. Şimdi arkadaşıma ilk önce Fatih'im teşekkür ederim. Arkadaşıma ilk önce ben de teşekkür ediyorum böyle bir yani beni eleştirdiği için. Yani ne güzel bir şey. Niye biliyor musunuz? Abi, eleştiri olmazsa da olmazmış. Ben size söyleyeyim. Yani o zaman şey gibi gelir. Aynı o dediğim dava var ya, körler sağırlar birbirlerine ağırlar. Oh beni izliyorlar. Ben de istediğim gibi. O değil tabii. Yani benim de hatalarım olabilir. Ama şimdi ben eleştirdim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Nasıl diyelim biliyor musunuz? Madem dünya şampiyonları diyoruz. İlk önce şunu söyleyeyim. Yani dünya şampiyonları sistemi bir diktatör sistemi değil. Şunu diyemezsiniz bana yani. Bu sistem diktatördür ve bunun hakkında kimse konuşamaz. Ben bu ailedenim ya. 30 yıldır içinizdeyim. Yani tabii ki konuşacağım. Tabii ki eleştireceğim. Eğer düzelmesi gereken bir yer varsa düzelecek. Ama sistem gidip bana der ki Gökmen sen yanlışsın, yanlış düşünüyorsun. Ben bunu anlarım. Bana katılmak zorunda değilsiniz. Ama benim dediğime göre size açıklayayım kardeşler. Şimdi bu çekimi Dünya Kupası'ndan bir hafta evvel yapıyorum ben. Ne diyorum ben şimdi bu çekimle ilgili? Diyorum ki Şubat'ın 5'inde otelimize yerleşiyoruz. Pardon. Şubat'ın 5'inde otelimize yerleşiyoruz. Pazartesi günü maça başlıyorum ben. PPPQ'dan maça giriyorum. Antrenman yaptım mı? Yaptım. Hazırım yani. Aslanlar gibi çalışıyorum günde 4-5 saat. Elimden gelen şu anda bu kadar. Şimdi açıklayacağım, iyi dinleyin. Niye eleştiriyorum? Ben PPPQ'dan giriyorum. İlk önce 2 kişi yenmem lazım. Sonra PPQ, sonra PQ, sonra Q. Yani 8 kişi yenmem gerekiyor arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece bilardo oynamakla alakalı bir şey değil bu. Neyle alakalı? Bilardo bir paket. Nasıl paket? Konsantrasyonunuzun çok iyi olması lazım. Fokusunuzun çok iyi olması lazım. Motivasyonunuzun çok iyi olması lazım. Ya kondisyonunuzun çok iyi olması lazım. Yani ben 8 kişi yeneceğim ve 8 kişi yendiğim adamlar kimler biliyor musunuz? Yani adam 4-5 ıstakada 17-18 oluyor, 30 çekiyorsunuz zaten. Yani 30'luk sayıda herkesin rizikosu var. Şimdi ben dedim ki tamam belki ağır olmuş olabilir. Yukarısı bir harem kurmuş. İlk 32 harem kurmuş kendine. Tamam bu ağır olabilir. Ama hangi kelimeyi kullanacaktım? Ne oldu şimdi Kore'deki son turnuvada? Frederic Kodron 128'de yenildi. Adam dünyanın en iyisi ya. Dünyanın en iyisi ilk turdan giriyor ve ilk turda kellesini tak kesiyorlar. Ben haklı çıkıyorum. Bu ne manada geliyor biliyor musunuz? Bana hiç Allah rızası için yani dürüst yani vicdanınızla düşünün ya. Akılla düşünmeyin. Çünkü akla ego giriyor yani. Ama vicdanınız beni okeyleyecektir. Adam ne diyor bu sefer? Ben girersem sokun ya. Dick Jaspers'ı sokun. Semih Saginer'i sokun. Tayfun Taşdemir'i sokun. Daniel Sanchez'i sokun. Bunlar dünyanın en iyileri arkadaşlar. Ama 30 sayıda hepsinin tehlikesi var. Dick Jaspers şu andaki yapılan takım şampiyonasında Kore'de 0-800 oynadı. Gitsin 32'de o PPQ'dan birisini o 0-8 oynasın. Tak gitti. Dick Jaspers dünyanın en iyisi. Lütfen yapmayın bunu. Yani sistem eleştirilir. Ha bu benim işim mi? Bu benim işim değil. Bu nasıl bir konseptle oluşturulabilir? Biz eskiden girerdik mesela Dünya 16 Dünya 16 diyorum. Türkiye 16'larına girerdik. En iyileri karşılaştırmamak için 1, 2, 3, 4 diye ayırırlardı. Seri başları yaparlardı. Şimdi böyle bir sistem getirilebilir. Ama sen gidip de dersen ki mesela ben şunu söyleyeyim. Turnuvalara girmek için Dünya Kupalarına girmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yayınlama saati veriyorlar. Diyorlar ki 12'de burayı tıklayabilirsiniz. Tıklayın.
kendinizi hemen kaydedin. Niye biliyor musunuz? Bütün dünya o turnuvalara kendini kaydetmeye çalışıyor. Ve sadece belirli prosentte insanlar giriyor. Şimdi bana soru gelecek. Diyecek ki iyi o zaman 5000 kişi mi girsin? Kardeşim 5000 kişi girmesin. Ama ne olur ne yap biliyor musun? Yani ona göre bir sistem uygula ya. Kendimi ben nasıl görüyorum biliyor musun? 100 euroluk kek gibi görüyorum. Tamam ben güçlüyüm. Oradaki herkesi yenecek gücüm var. Ama gene de kendimi kek gibi görüyorum. Yani peki 0.500'lük turnuvaya gelen adam ne düşünecek? Ya da 0.700'lük ya da bir ortalamalık bir adam. Ya yapmayın yani. Ben harem derken bundan bahsediyorum. Ama yani bu sistem de diktatör değil arkadaşlar. Yani kimse konuşamaz bu sistemle alakalı. Ne olur yapmayın. Ben giriyorum. Eğer 4 grup geçerse sadece 4 puan alıyorum arkadaşlar. 4 puan. Diyelim Ankara'ya gittim. Ankara'da da 4 puanı aldım. Öteki sene Ankara'ya gitmezsem o 4 puan da siliyor. Yani sana bu sistem yaşama hakkı vermiyor. Vermiyor. 7 tane Dünya Kupası var diyelim. Ben hesaplattım sponsor anlaşmasında. Onunla kısa bir bilgi geçeyim. Anekdot olsun sizin için. 8.500 euro tutuyor arkadaşlar. Hani bir dünya ülkelerine gidip de ben hadi kendi cebimden bu parayı ödeyeyim. Şimdi belki böyle arkadaşlar vardır. Yani düşünüyordur. Ben söyleyeyim sizin önünüzü açayım. Yani iyi bir otelde kalmanıza gerek yok. Orta karar bir otelde kalacaksınız. Yemek yiyeceksiniz, içeceksiniz. Orada konaklayacağınız ve turnuvaya giriş parası dahil 8.500 euroya bütün dünya ülkelerine gidip bilardo oynayabiliyorsunuz. 8.500 euroyu bende verecek güç var mı? Var. Ama ben ne yapayım şimdi? Bana dokunmayan yılan ama 1000 yıl yaşasın mı diyeyim? Değil yani. 8.500 euro Türkiye parasıyla ne kadar yapıyor arkadaşlar? Matematik var hepinizde yani hesaplasın. Bu adam gidecek 1.300 ortalama oynayacak ama var adamda potansiyel. Belki ileride dünya şampiyonu olma gücü var. Diyor ki ben diyor turnuvalara gireceğim ama adamın parası yok. Ne yapacağız bu adamı? Şey mi yapalım abi? Abi ne olur sinirleniyorum ya. Ne yapalım çöpe mi atalım adamı? Defol git lan. Nereden sen ayda 10 bin 15 bin euroya geçiren adamsın. Pardon Türk lirasına geçiren adamsın. Ne yap? Sen turnuvaya giremezsin. Öl mü diyelim adama yani? Yapmayın abi. Bunu açıklıyorum ben yani. Hiç bana kimse akıl oyunu yapmasın. Kafam çok iyi çalışıyor benim. Ben durumu iyi olanlardan bahsetmiyorum. Gidenler var Türkiye'den durumu iyi olanların. Adam fabrika sahibi, işletme sahibi. Şak! Eline cebini sokuyor. Haydi bakalım alayına gider. 20.000 TL Hollanda. 20.000 TL Porto. 60.000 TL Kore. Uçak biletleriyle bahsediyorum yani şimdi. Atıyorum kafadan. Bu adama gider. Peki olmayan ne yapacak abi? Usta sen misin bunların koruyucuları? Değilim. Ben sadece ortaya bir realite koyuyorum. Eleştirilir kardeş sistem. Söylüyorum yani bana bu soruyu soran adama ben bu sistemi eleştiririm. Ama ben bu ailedenim. Gideceğim de paşalar gibi de oynayacağım orada. Niye? Seviyorum bilardoyu. Dünyanın en iyi ortamı şu anda benim Ankara'da gideceğim oynayacağım ortam. En iyi. Bir bilardocunun oraya gelip de orayı solumaması gerçekten işler acısı bir şey. Dünyanın en güzel insanları geliyor. En zeki insanları geliyor. En karizmatik, en yetenekli insanları geliyor. Gidin izleyin abi. Şu dünyanın ilk 16'sına bakın. Davranışlarına, biçimlerine çok güzel ya. Niye ben kendimi bundan alıkoyayım ki? Ben bunu başarıyorum. Ya başaramayana ne diyeceğiz abi? Adam Konya'da. Adam Afyon'da. Adam Siirt'te. Adam Diyarbakır'da. Ne yapacağız abi? Adam İspanya'da. Ne olacak? Bu adamın parası yok. Gelemiyor ama çok yetenekli. Çıkmayacak mı? Kafasına böyle basalım mı yani? Sistem böyle kardeşim. Güçlüyü koruyor. Basın lan. Hayır. Böyle bir şey yok. Beni eleştirdiğin için ben sana çok teşekkür ediyorum. Bak arkadaşım onu da söyleyeyim sana. Ne yapman lazım biliyor musun? İlk önce bir Türkiye milli takımına girmen lazım. Birinci ülke puan alıyor 30 puan. İkinci ülke puan alıyor 20 puan zannedersem öyle. 3 ile 4 de 10 puan ya da 15 puan alıyor. Bilmiyorum şu anda nedir bu ülke puanları biliyor musunuz? Açıklayayım. Ülke puanını alıyorsunuz. Dünya Kupası'na sizi tak ekstra puanınızın üzerine puan koyuyor. Böyle başarabilirsiniz. Bir de sizi ülke karşılıyor. Yani sizin finansman giderlerinizi milli takıma girdiğinizde o da karşılıyor. Bu büyük bir ödül mü? Çok büyük bir ödül. Ne yapman lazım? Konyalı arkadaşım. Ya hatta Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle düşüncede olan bir arkadaşım.
Başarman lazım kardeşim ya. Gidip o milli takıma girmen lazım. Başka yapacağım bir şey yok yani. Yok. Öteki türlü zor. Çok büyük paralar patlıyor. Başka türlü bu kulvarda koşamazsın. Yüzemezsin. Yüzemezsin. Sistem böyle. Ama gene söylüyorum. Bu sistem yanlış. Kafam değişmedi. Daha da açmak istesem size var ya sabaha kadar konuşurum. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Her sistem incelenir. Her sistemde eleştirilir. Ne olacak şimdi? Aman korkuyorum abi. Konuşamayayım mı diyeyim? Nein. Kusura bakmayın. Nein diyorum da ağzım alışmış. Hayır yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Burası da eleştirilir. Git Belçika'ya eleştirirsin. Hollanda'ya git Hollanda'ya eleştirirsin. Yurt dışına gelmek isteyen arkadaşlara söylüyorum. Şey yapmayın. Hani bir ülkeye gelirseniz oranın milli takımı olmayı düşünürseniz o ülkenin vatandaşı olmak zorundasınız. Kendinizi ona göre arayın. Yani vatandaşlığınızı Türkiye'den ayırmak zorundasınız. Ha ben ayırmadım. Peki usta sen şu anda ajitasyon mu yapıyorsun? Yapmıyorum ya. Ben şu anki halimden memnunum arkadaşlar. Paşalar gibi giderim. Ankara'yı da Hollanda'yı da oynarım yani. Gücüm buna müsait. Ha sponsor gelir. Al oğlum. Al sana 8.500 euro git oyna. O farklı bir şey yani. Ona ne güzel derim. Oh. Bir bayrak açıldı bana. Öpüyorum sizi. Aslanlar gibi de istediğiniz gibi de eleştirebilirsiniz. Sorun yok. Saygılarımı iletiyorum hepinize. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.